Herkese merhabalar. Sméagol'un evine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Gondor. Gondor, ismi taş ülkesi anlamına gelen, burada Sindarin dilinden bahsediyoruz. Gond bölümü taş, Dor bölümü kara parçası ve bu şekilde ismi ve anlamı oluşan Gondor. Sınırlarına baktığımızda kuzeyinde Rohan, güneyinde Harad, doğusunda Mordor, batısında da Anduin nehirleriyle çevrilmiş ve sınırlar oluşmuş bir kültür, bir bölge, bir yerleşim yeri belki de. Númenor'un yıkılışından sonra buradan kaçmayı başaran grubun lideri Elendil, Orta Dünya'nın kuzeyinde oğulları Isildur ve Anarion güneyinde karaya çıkarlar. İkinci Çağ'ın 3320. yılı itibariyle Dunedain'in Kuzey Krallığı Arnor ve Güney Krallığı Gondor bu şekilde kurulmuş olur. Elendil doğal olarak her iki krallığında yüce kral olarak yönetici pozisyondadır ve kendisi kuzeydeki Arnor'a yerleşir. Oğulları da güneydeki Gondor krallığını ortak olarak yönetmeye başlarlar. Isildur, Anduin'in doğu yakasına Ay Kulesi olan Minas Ithil'i inşa ederken kardeşi Anarion da batı kıyısında Güneş Kulesi olarak anılan Minas Anor'u inşa etmektedir. Osgiliath, Gondor'un başkenti ise Ulu Nehir'in her iki tarafında kapsayacak şekilde inşa edilir. Isildur, Númenor'dan getirdiği ak ağaç fidesini Valinor'un bir ışığı olarak varsayar ve bunu Minas Ithil'e diker. Gondor Krallığı sınırlarını kontrol altında tutabilmek adına Ak Dağlarla Puslu Dağlar arasındaki bir geçide, ki bu geçit 3. çağda Rohan geçidi olarak anılacak, kuzey ucuna Angrenost kalesini kurar ki bu kale yine 3. çağda Isengard adıyla hatırlanırken güney ucuna kurulan Aglarond kalesi ise 3. çağda Miğfer Dibi olarak alınacak ve o sınırların korunmasında çok net olarak rol alacaklar. Gondor ve Arnor'un arasındaki iletişim Palantir taşlarıyla sağlanıyor. Bu Palantir taşları biliyorsunuz 7 taş veya gören taşlar olarak adlandırılıyorlar. Bu 7 taşın 4 tanesi Güney Krallığı Gondor'da, 3 tanesi Kuzey Krallığı Arnor'da bulunuyor. Güney Krallığı Gondor'daki 4 taş Minas Ithil, Minas Anor, Osgiliath ve Isengard'da konumlandırılıyorlar. Kısaca Palantir nedir dersek, Fëanor'un, Silmarillerin yapımcısı olan Fëanor'un yaptığı bu 7 tane küre şeklindeki taş, bunun tekili Palantir, çoğunluğu Palantiri diye geçiyor. Elflerin Sindarin dilinde uzağa gösteren olarak adlandırdıkları bir taş bu. Osgiliath'ta bulunan Palantir, diğer taşların gösterdiği görüntüleri görebildiği için aralarındaki en değerli olanı. Sauron, 2. çağın 3429. yılında sürpriz bir saldırıyla Minas Ithil'i ele geçirir ve buradaki ak ağacı keser. Isildur şehirden kaçarken şans eseri bir fide kurtarır ve Anduin nehrinden kuzeye babası Elendil'i uyarmak üzere yelken açar. Geride Gondor'u savunmak üzere kalan Anarion, Osgiliath civarında verdiği savunma ve mücadeleyle Sauron ve kuvvetlerini Mordor'a geri püskürtmeyi başarır. Sauron'un geri döndüğünü oğlundan öğrenen Elendil, hızlı bir kararla Noldorin kralı Gil-galad'a gider ve onu tehlike hakkında uyarır. 2. çağın 3434. yılında iki krallık elflerle Elendil'in krallığı ortak bir ordu oluşturarak Sauron'un karşısına çıkmak üzere harekete geçerler. Dagorland'in önündeki o ünlü kapışma, oradaki kuşatma ve geçen hikayeyi hepimiz iyi kötü biliyoruz. Sauron'un o varlığının, fiziksel varlığının yok olması, yüzüğü kaybetmesiyle sonuçlanan bir sekans bu şekilde başlamış olur. Az önce de söylediğim gibi bu elflerin ve Númenorların en yüksek güçte olduğu zamanda kurulan
Son ittifak ordusu Sauron'u Dagorlad'da karşılıyorlar. Buradaki savaş ve kuşatma sonunda artık sıkışan Sauron, Elendil ve Gil-galad'ın karşısına çıkıyor. Bu mücadelenin sonunda hepimizin de bildiği gibi Gil-galad ve Elendil düşüyor. Isildur yüzüğü Sauron'dan koparıyor ve Orta Dünya'da yeni bir dönem başlıyor. Isildur savaş sonunda Güney Krallığı'nda bir süre dolanıyor ve en sonunda bulduğu Elendil denen bir tepeye babası için bir mezar inşa ettiriyor. Ancak bunun tam yerini sadece Isildur biliyor ve Isildur'un soyundan gelen krallar ve varisleri sadece bu mezarın yerini biliyorlar ve ziyaret iznine sahipler. Bu olaya da, bu özel ziyarete de Isildur geleneği adı veriliyor. Gondor, Isildur'un ölümünden sonraki 2000 yılı huzur ve refah içinde geçirirken Kuzey kardeşi Arnor krallığı onun kadar şanslı değildir ve 861 yılında 3 krallığa bölünür. 1300'lü yıllarda Angmar tarafından devamlı saldırıya uğramasının sonucunda 1636. yılında o 3 krallıktan salgın hastalık, savaş sebebinden geriye sadece bir tanesi kalmıştır. Gondor ise daha şanslıdır ve o bütünlüğünü kardeş krallığa göre çok daha uzun süre korur. 13 Mart 3019 tarihinde Cadı Kral Pelennor çayırlıklarına gelir ve Minas Tirith'i kuşatma altına alır. Ve orada bildiğiniz o 3. filmde, Kralın Dönüşü filminde gördüğünüz veya kitabında okuduğunuz o savaş gerçekleşir. Ve buradaki Sauron'un güçlerin tamamı yok edilir. Ancak bu aslında Sauron'un oluşturduğu güçlerin çok az bir kesmidir. Çünkü Palantir'den Aragorn'u görmüş ve bir şekilde paniklediği için Aragorn Minas Tirith'e gidip tahta çıkmadan önce şehri yerle bir etmek istemiş ve o yüzden tam güçle saldıramamıştır. Pelennor çayırlarında kazanılan zaferden sonra 18 Mart 3019 tarihinde Aragorn ve yanındakilerin 7000 kişilik bir ordusu Hüküm Dağı'na doğru yola çıkarlar. Buradaki asıl amaç, karşıdaki güçler onlardan çok kalabalık olduğunu bildikleri halde Frodo'nun görevini yerine getirebilmesi için Sauron'un dikkatini üstüne çekmek istediğinden bu yolculuğa başlar ordu. Hüküm Dağı'nın kapısına geldiklerinde artık Sauron'un tüm ilgisi onların üstündedir. Aynı zamanda gelişen olaylarda kahramanımız Gollum yüzüğü Frodo'dan almış ve sevinç dansını yaparken ayağa kayar, Lav Deresi'ne düşer ve yüzükle beraber kendisi de Orta Dünya'yı terk eder. Ve bu şekilde Barad-dûr tekrar inşa edilemez şekilde yıkılır. Hüküm Dağı'ndan fışkıran lavlar yüzük tayflarını yutar. Bunu gören ork ve troll orduları dağılırlar ve doğal olarak katledilirler. Bu şekilde Sauron'un Orta Dünya hikayesi sonlanır ve bir daha fiziksel formu Orta Dünya'da asla tekrar gözükmez. Orta Dünya'da tarihin Mayıs ayının 1. gününü gösterirken Aragorn, kuzeydeki Arnor ve güneydeki Gondor krallıklarının ortak yöneticisi olarak Kral Elessar olarak taç giyer. Ve bundan sonraki 120 seneyi Arwen'le beraber mutlu ve refah içinde yöneterek geçirir. Bu arada bulduğu bir ak ağaç fidesini Minas Tirith'e dikmeyi de unutmaz. Büyük kralımız, kolcumuz Aragorn 4. çağın 120. yılında Orta Dünya'daki ömrünü tamamlar ve göçüp gider. Aragorn'dan sonra tahta oğlu Eldarion geçer ki kendisi Gondor'un bilinen son kralıdır. Gondor'u yaklaşık bir 100 yıl kadar yönettiği biliniyor ve o kadar refah içinde, o kadar güzel geçen bir dönem ki bu daha sonrasında onun soyundan gelenlerin insan ırkını asırlarca yönettiği kabul edilir. Bu da Dünedain'in Güney Krallığı'nın kayıtlara geçen son bilgisidir.
Evet, Gondor'u inceledik. Gondor kültürünü de az çok gördüğümüzü düşünüyorum. Bu bölümde önemli birkaç şehir ve önemli birkaç karakter isminden bahsederek videoyu kapatacağız. Önce şehirlerden girelim. İlk şehrimiz Beyaz Şehir, Minas Tirith. Elendil'in küçük oğlu Anarion tarafından Ak Dağların en doğu ucundaki Mindolyon Dağı'nın eteklerine kurulan 7 katlı devasa bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehrin hemen dışında verimli Pelennor çayırları bulunuyor. İlk kurulduğunda ismi Minas Anor olarak biliniyor ve 3. çağın 1640 yılında bu şehir Gondor'un ikinci başkenti oluyor. Diğer şehirlerimiz ise Osgiliath, ilk başkent, Anduin Nehri'nin her iki yakasına kurulmuş ve büyük bir köprüyle birleştirilmiş, güzelliğiyle nam salmış ve Minas Tirith'in 25 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan bir şehrimiz. Minas Ithil, Minas Tirith'in kardeş şehri, ancak 3. çağda düşüşüyle beraber Minas Morgul adını alıyor ve yüzük tayfalarının evi haline geliyor. Cair-Andros kendisi Osgiliath'ın 64-65 kilometre kuzeyinde bir ada kale ve Gondor'un güvenliği için burada her daim hazır bir garnizon bulunduruyor. Evet, şimdi sıra geldi karakterlere. Doğal olarak ilk karakterimiz Elendil. 2. çağın 3119. yılında doğan ve babası gibi oldukça yetenekli bir denizci olan kralımızdan bahsediyoruz. Kendisi Nimruzir, Voronda ve Uzun Elendil diye de biliniyor. Numenor'un yıkılışından sonra kaçan grubu yöneten karakter ve ilk kez karaya çıktığında işte Lindonlu kral, elf kralı Gil-galad'ı görüyor. Çok dostça karşılanıyor. Lindon'un doğusundaki Eriador'a halkına yerleşme izni veriliyor. Ve ilk iletişimi gayet iyi kuran, son derece başarılı ve değerli bir karakter Elendil. Denizden karaya çıkarken kurduğu ilk cümle ise "Engin denizden orta dünyaya geldim. Bu kara parçasında ikamet edeceğim. Ben ve benim soyum" diyerek amacını bir şekilde ortaya çok net koyan bir karakterden bahsediyoruz. Elendil aynı zamanda Numenor'un yıkılışını anlatan Akalabeth yazmış ve bunu Gondor'un kütüphanesine vermiştir. Aile yadigarı ve onun yönetimini, onun gücünü anlatan Elendilmir isimli bir takı kullanır taç yerine. Aynı zamanda da Numenor'un çöküşü sırasında Barahir'i kurtarıp Orta Dünya'ya getiren karakter de yine kendisidir. Sonuç olarak Elendil'in hikayesinin bittiği nokta Gil-galad'la beraber o son ittifak ordusunu kurması, Sauron'la mücadelesi ve oradaki iki karakterin de düşüşü olarak alınabilir. Doğal olarak da diğer iki karakter de Elendil'in çocukları olan Isildur ve Anarion. İlk olarak Isildur'a bakarsak 2. çağın 3209. yılında doğuyor. İsminin anlamı Ay'a adanmış olan Isildur 234 sene yaşıyor Orta Dünya'da. 4 çocuk sahibi oluyor. Yalnız eşiyle ilgili çok fazla bilgi olmayan bir karakter Isildur. Aynı zamanda Orta Dünya'daki o çok az sayıda olan yüzük taşıyıcılarından biri. Yüzük, o One Ring, tek yüzük, güç yüzüğü 2 sene kadar Isildur'un elinde kalıyor. Ve Anarion. Kendisi 2. çağın 3219. yılında doğuyor. Elendil'in küçük oğlu. Son ittifak ordusunda abisi ve babası gibi o da aktif rolde savaşıyor. Barad-dûr kuşatması sırasında Barad-dûr'dan kendilerine yapılan katapult saldırısı sırasında ya bir taşın isabet etmesi ya da atılan bir taşın parçasının sekerek isabet etmesi sonucunda savaş alanında ölüyor. Hikayenin devamında biliyorsunuz Elendil de savaş alanında ölüyor. Daha sonra Isildur yüzüğün etkisinde kalıyor ve o da bir şekilde Orta Dünya haritasından kendini sildirmeyi başarıyor. Ve bu şekilde Gondor soyu Anarion'un oğlu Meneldil tarafından devam ettiriliyor. Gondor'dan bu kadar bahsetmişken Ak Ağaç'tan bahsetmeden geçmek olmaz. Gondor krallarının sembolü.
Kullanım olarak siyah bir zemin üzerine beyaz kullanılıyor ve 7 tane yıldız, Elendil'in varislerini temsil eden 7 yıldız bir taç ve altında ak ağaç şeklinde bir Gondor sembolü bulunuyor. Ve Gondor kralları bunu kullanıyorlar. Tarih boyunca bilinen 4 tane ak ağaç var. Gondor için geçer tabi. Bunun ilki Nimlot'un bahçesinden Isildur'un büyük riskler alarak meyvasını çaldığı Numenor'un ak ağacı. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü Sauron Nimlot'un aklına giriyor ve bu ağacın kesilmesine ikna ediyor onu. Isildur'un içine sinmediği için bir gece kralın bahçesine gizlice giriyor ve oradan bir meyve, bir tohum çalıyor. Numenor'un düşmesinden sonra bu tohum Isildur'la beraber Orta Dünya'ya geliyor ve Minas Ithil'e dikiliyor. Bilinen son ağaç ise Aragorn döneminde karşımıza çıkıyor. O büyük savaştan sonra, yüzüğün yok edilmesinden sonra Aragorn ve Gandalf'ın Minas Tirith'in arkasındaki Mandulian dağlarında kutsal sayılan bir bölgede buldukları bir fidanı Minas Tirith'in kaynak avlusuna dikmeleri ve o fidanın canlanmasıyla tekrar büyüyen ağaç 4. ve son Gondor ak ağacı olarak karşımıza çıkıyor. Kralların soyunun tükenmesi sonucunda ağaçların da soyu tükeniyor ve kralların ölümüyle beraber ak ağaç da Orta Dünya tarihinden kendisini çıkartıyor. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonuç olarak bir Gondor ülkesi, bir Gondor kültürü, kimler var, nereye yerleşmişler, hangi şehirler onların, hangi savaşları yapmışlar, bunlarla ilgili umarım eğlenmişsinizdir diyeceğim bilgileri aktarmaya çalıştım. Benim için çok keyifli bir videoydu. Umarım sizin için de aynı şekilde olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma üye olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.